Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Son zamanlarda çok moda olan vintage eldivenlerden ben de ördüm. Bugün sizlerle bu eldivenin yapım aşamalarını detaylı bir şekilde paylaşacağım. Ben bu eldiven için bir ip almadım. Elimde olan bir koton ipim vardı bu incelikte. Markasını da tam olarak hatırlayamıyorum çünkü elimde olan bir ipti. Diğeri de yazlık merserize bir ipim vardı. Ben bunu 2 kat kullandım. Buradaki kalınlığa eşit olsun diye. Tığımda 5 numara 3 milimlik bir tığ kullandım. Çok fazla bir ip gitmiyor zaten. Siz de evinizde bulunan iplerinizde bunu rahatlıkla örebilirsiniz. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Evet, eldivenimiz için önce e, bileğimizin şuradan 3 parmak buradan buraya kadar bir uzunluk öreceğiz. Bunu kendi bileğinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben yapacağım kişiye zincir sayım 31 tane olacak. Bir zincir çektim. 2 3 4 5 29 30. Bir zincir daha çekiyorum. 31. Siz de kendi uzunluğunuzu ayarlayın, bileğinize ölçerek, bileğinizden elinizin üzerine gelecek şekilde. Ona göre zincir sayınızı çekin. Çünkü ördüğünüz ipe, örgü stilinize göre, elinizin yapısına göre bu zincir sizde farklı olabilir. Benim yapacağım kişinin eli ince, bir uzun. O yüzden o uzunluğa göre ölçtüm. 31 zincir benim için yeterli. 31 zincirin 30'unu kullanacağım ben örgümde. Şimdi bu bir tane zincirimizi bırakıyoruz. Hemen yanındakine batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. İçinden çıkarıyoruz zincirin. 2 tane oluyor tığımızda. İkisini birlikte alıyoruz. Hemen yanındaki zincire batıyoruz. 2 tane oluyor. İkisini birlikte alıyoruz. Hemen yanındakine 2 tane, ikisini birlikte alıyoruz. Şimdi 3 oldu benim. 30 tane olacak. Tüm zincirlerimin içerisine bu sık iğnemi yaparak tamamlayacağım. 4 29, son zincirime de batıyorum. 30. Birinci sıramız bu şekilde. 30 tane sık iğne yaptım. Ben her seferinde sayıyorum, atlamış olmayayım diye. Siz de isterseniz sayarak yapın. Buradan bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Bakın burası önemli. Şurada bakla şeklinde V'lerim var. V'lerim buradan değil, arka tarafındaki kısmına batırıyorum. Çekiyorum. Yine sık iğne yapıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Bu birinci. Bakın buradan arka tarafa 2. Şu V'nin arka tarafına 3. Şu V'nin arka tarafına 4. Örgü bilenler bunu bilir. Lastik tığla yapılan lastik örneğinin aynısı. Şu arka tarafa 5. Yine burayı 30 tane bu şekilde yaparak sona kadar geleceğim. Ön tarafa asla batmıyoruz. İkisini birlikte almıyoruz. Arka taraftaki V'nin arka taraftaki kısmına batarak burayı da aynı şekilde tamamlıyoruz. 29, şu 30. son kısmı da yaptım. Yine bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Aynı şekilde V'lerin arka kısmına yapıyorum. Bundan sonraki sıralarımız hep aynı şekilde. Ta ki tam bileğimizi böyle saracak kalınlığa geleceği yere kadar. Sanırım ben şu sıralardan 18 tane ya da 19 tane yapacağım. Sonuna geldiğimde size bunun sayısını da göstereceğim. Bu şekilde sürekli gidip geliyoruz. Dediğim gibi mutlaka sayarak yapın. Arada atladığınız olursa fark edebilirsiniz. 30 tane yaparak ben istediğim uzunluğa
geleceğim. Ben yarısına kadar geldiğimi tahmin ediyorum. Şöyle oldu. Sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra örmüşüm. Bir bu kadar daha öreceğim. Tekrar şöyle göstereyim nasıl yaptığımızı. Örerken sıkı örmemeye çalışın, bol örün. Bir tane zincirimizi çekiyoruz her dönüşte. Sonra bu V olan yerlerin arka kısmına batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde bir bu kadar daha öreceğim. Sonra birleştirme kısmını sizlerle paylaşacağım. Evet, ben tamamladım en kısmını. 1, 2, 3 şu çizgileri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane. Yani ben 36 sıra örmüşüm. Şu araları da bir sıra çünkü bunların. 18 çubuk olana kadar ördüm. Çünkü benim öreceğim kişinin bileğine bu kısım tam geliyor. Siz bunu bileğinize ölçerek ayarlayabilirsiniz şu kısmınıza. Eğer küçük gelirse 2 sıra daha, büyük gelirse daha az örebilirsiniz. Şimdi ben bunu birleştireceğim. Tığla birleştireceğim. İsterseniz iğneyle de birleştirebilirsiniz. 30 taneydi biliyorsunuz benim buradaki ilmek sayım. 20 tanesini dikeceğim. 10 tanesi yukarıdaki açık kısmında kalacak. Şimdi şöyle alıyorum bunu. Şuradan tığımı geçiriyorum. İlk yaptığım yerden. Sonra bunu da içine yok edeceğim daha sonra o ipimi. Buradaki ilmeğimi tığıma geçiriyorum. Bunu bu taraftan çıkarıyorum. Buraya da bir zincirle bunu sabitliyorum. Sıkıştırdım. Şu iplik isterseniz arada da götürebilirsiniz. Sonra da yok edebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Sırayla gidiyoruz. Bakın bura birincisi. İkincinin başından alıyorum. Karşı taraftan da aynı yerdeki ilmeğimi alıyorum. Tığımdan ipimi geçiriyorum. Kaydırma dediğimiz yöntemle buraya sıkıştırıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Karşıdan da aynı yeri buluyorum. Çekiyorum. Kaydırmayla sıkıştırıyorum. Bir kez daha göstereyim. Burayı aynı şekilde hep devam edeceğim. Yandaki ilmeğe geçirdim. Karşıdan da aynı ilmeğin karşı taraftan da geçirdim. Tığımı geçirdim. Kaydırma içinden o ilmeği çıkarıyoruz. Burayı şurada 10 diş kalana kadar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya kadar aynı şekilde dikerek geleceğim. Daha sonra diğer ipime geçeceğim. Onu da sizlerle paylaşacağım. Evet, geldim ben 10 tane ilmeğim kaldı burada. Burası açık kısım olacak. Bir zincir çektim. Şuradan ipimi kesiyorum. Artık bordo ile işim bitti. Bunu içeriden şu şekilde daha ince bir tığla da yapabilirsiniz. Şu şekilde içeriden kaydırarak yok edin. Şöyle ters çeviriyoruz ondan sonra. Evet, bu şekilde eldivenimizin bordo ile yapacağımız kısmı oluştu. Şurası açık, bu kısım dikilmiş bu şekilde. Daha sonra diğer içini diğer rengimizle örmeye başlayacağız. Evet, burayı tamamladık. Şimdi düz tarafı eldivenin şuradan çeviriyoruz. Şurası bütün her tarafının aynı olmasına dikkat edin. İstiyorsanız sayarak da bakın. Şöyle çevirdik. Şuradan başlayacağız. Ben iç rengini ekru bir ipim vardı. İnceydi. O yüzden 2 kat kullanıyorum. Evdeki iplerim değerlensin diye. Siz aynı kalınlıkta ip de kullanabilirsiniz. Buraya bir tane bir zincir çekiyorum.
Sonra çıkarıyorum ilmeğimi buradan. Şu tam ortadaki kısımdan şöyle geçiriyorum. İlmeğimi buradan geçiriyorum ve buraya 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Bunun 3 tanesi trabzan yerine geçecek. 4 tanesi, ikisi de, biri de arada zincir olacak. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey, şu çubuklar var görüyorsunuz. Bunların yukarıdan şöyle biraz yaklaştırayım, tam ortasından şuradan alıyoruz. Yani şuralarda da göstereyim, şu aralarda olan ilmeklerden alıyoruz. Tam şu çubuğun ortasındaki ilmekten alacağız. Başını doluyorum. Buradaki ilmeği alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum bir tane. 3. Bir zincir çekiyorum. Siz eğer elinizin şu kısmı taraklıysa araya 2 zincir de çekebilirsiniz. Ya da bir tanesine 1, ondan sonrakine 2, 1, 2, 1, 2 diye de çekebilirsiniz. Şu elinizin taraklı, benim öreceğim kişi ince olduğu için eli, aralara bir zincir çekiyorum. Tekrar başını doladım. Bu sefer şu çubuk olan yerin ortasına geliyorum. Buradaki ilmeği alıyorum. Yine üçlü trabzan. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yandakinin aldım. 1 2 üçlü trabzan. Bir zincir, yandaki çubuk tam ortasından üçlü trabzan. Bu sıra hep bu şekilde devam edecek. Sırayla bütün çubukların şuradaki, gördüğünüz gibi zaten taktığınız zaman hemen geliyor ilmek olarak. Aralara bir zincir, dediğim gibi ben öyle çekiyorum. Siz eliniz taraklıysa daha fazla zincirde, 2 zincir, yani çok daha fazla dediğim, daha çok çekmeyin. 2 zincirli yapabilirsiniz. Bu şekilde şöyle üçlü trabzanlar ve arada bir zincirle birinci sıramı tamamlıyorum. Evet, geldim. Şimdi şuradan birleştirirsem çok açıklık olur. Şu son şuradaki kısma da bir tane daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Az evvel çektiğim 5 zincirin 1 2 3 dördüncüsüne batıyorum. Ve şöyle kaydırma yapıyorum. Sonra buradaki karenin içerisine giriyorum. Yine kaydırma yapıyorum. Şimdi ilk sıramız bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi. Bu tabanımız. Bunun üzerine örneğimizi oluşturacağız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir tane de ara için çekiyorum. 4. Başını doluyorum. Aynı deliğe, bakın aynı deliğe üçlü trabzan yapıyorum. Sonra başını doluyorum hiç zincir çekmeden. Bu boşluğu atlıyorum. Diğer boşluğa bir üçlü trabzan. Araya bir zincir. Aynı yere bir üçlü trabzan daha. Yani bu sırada da yapacağımız bu. Bir tane boşluk atlıyoruz. Arada zincir yok. Başını doluyoruz. Diğer boşluğa üçlü trabzan, araya bir zincir, tekrar üçlü bir trabzan aynı deliğe. Yani buraya V şeklinde üçlü trabzanlar yapıyoruz. Aynı deliğe 2 tane, arasına bir zincir. Sonra başını doluyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz. Diğer boşluğa yine aynı şekilde üçlü trabzan, arasına bir zincir, aynı deliğe tekrar bir üçlü trabzan. Bu sıramızda aynen bu şekilde devam edecek. Alttaki bir kare boş kalacak. Diğer kareye 2 tane üçlü trabzan, arasına bir zincir. Diğer tarafa atlarken araya zincir çekmiyoruz. Başını doladım. Şunu atladım. Diğerine
bir zincir araya, aynı deliğe bir üçlü trabzan daha. Gördüğünüz gibi bu sırada bu şekilde devam edecek. Evet, sona geldim. Burada bir boşluk, burada da bir boşluğumuz var. Buraya atlıyorum. Son deliğe de üçlü trabzanlarımı yapıyorum, arasına bir zincir çekerek. Sonra şurada 3 trabzan yapmış, 3 zincir, bir tane de ara için çekmiştim. Bu 3 zincirin olduğu kısma bir zinciri ortada bırakacağız. Bu ilk başlarken yaptığımız zincirler bizim trabzan yerine geçiyor. Buraya kaydırmayla bunu birleştirdim. Bundan sonraki sıramız da aynısı. Her V'nin içine yine aynı işlemi yapacağız. Yine kaydırmayla içine girdim. İlk yaptığım trabzan yerine geçen zincirim 3 tane. Aradaki zincir 1. Başını doladım aynı yere. Yine üçlü trabzan. Diğer V'miz burada. Zincir çekmeden yine o V'nin içine 1, 2, üçlü trabzan. Arasına bir zincir. Aynı yere bir üçlü trabzan daha. Yani altta yaptığımız işlemin aynısı. Ama burada atlayacağımız bir delik yok. Sadece şu V olan kısımların içerisine aynı şeyi yapıyoruz. 2 tane üçlü trabzan, arasında bir zincir var. Tekrar gösteriyorum. Başını doladım. V'nin içine battım boşluğa. 1, 2, üçlü trabzan, bir zincir. Aynı yere 1, 2, üçlü trabzan. Başını doladım. Yandaki V'nin içine. Bu şekilde bu sıramızı da araya bir zincir, üçlü trabzan. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. Evet, 3. sıramı da tamamladım. Son V'mi yaptım. Şurada ilk 3 zincir çekmiştik, bir tane de ara için. 3. zincirin tepesine batıyorum. O bir zincir arada kalıyor. Kaydırmayla burayı birleştiriyorum. V'nin ortasına tekrar batıp kaydırmayla burayı da sabitliyorum. Şimdi 4. sırama geçiyorum. 4. sırada 1, 2, 3 zincirim. Bu ilk trabzanım. Başını doladım. Bir trabzan daha yaptım üçlü. 2 tane trabzanım oldu. Arasına bir zincir çekiyorum. Aynı deliğe 2 tane üçlü trabzan daha yapacağım. 1, 2. Yani bu sefer V'lerimizin içine ikişer tane üçlü trabzan yapıyoruz. Arasında bir zincir. Başını doladım. Diğer V'nin içerisine geliyorum. 1, 2, 3. Birinci trabzanım. 1, 2, 3. İkinci trabzanım. Arada bir zincir. Aynı deliğe 1, 2, 3. Birinci trabzanım. 1, 2, 3. İkinci trabzanım. 2 bu tarafta, 2 bu tarafta. Arada bir zincir. Her V'nin içerisine bu sırada bu şekilde tamamlıyorum. 1, 2, 2 tane trabzanım. Arada bir zincir. Aynı V'nin içine 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bu sıramız da hep bu şekilde devam edecek. Evet, bu sırayı da tamamladım. Geldim en tepedeki 3. zincirimin tepesine, burada çünkü arada zincir yok, 2 tane trabzan yaptığımız için en tepesine battım, kaydırmamı yaptım. Şimdi yandaki trabzanın tepesine batıyorum, kaydırma yapıyorum. V'nin tam ortasına yine gelmek için ortaya bir tane daha battım, kaydırmamı yaptım. Bu seferki sırada demin 2 tane trabzan yapmıştık. Bu sefer iki tarafa da 3'er tane trabzan yapacağız. İlk trabzanım zincirden oluşacak. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Yanına 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. İkinci oldu. Bir tane daha yapacağım. 3 tane üçlü trabzanım oldu. Araya bir zincir. Yine ortaya aynı yere, sol tarafa da 3 tane. 1, 2, 3.
Yani bu sefer V'lerimizin ortasında iki tarafta üçer tane üçlü trabzan, arada bir zincirimiz var. Yine aralarda zincir çekmiyoruz. Başını doladım. Yandaki V'nin ortasına geldim. Bir, bu birinci trabzanım. 2, 3 tane üçlü trabzanımı yaptım. Araya bir zincirimi çektim. Yine aynı V'nin içerisine 1, 2, 3. Bu sıramız da bu şekilde devam edecek. 3 trabzan bu tarafta, 3 trabzan bu tarafta. Arada bir zincir her V'nin içerisine dolduracağım. Evet, bu sırayı da tamamladım. Yine bitirdim. Tam zincirimizin tepesine batıyoruz. Kaydırma yaptım. Diğer trabzanlarımın tepesinden de kaydırma yaparak orta kısma geliyorum. Bu benim son sıram. İşte gördüğünüz gibi böyle marullaşmaya başladı. Bu kısmın marullu olması gerekiyor. Buraya şimdi aşağıda 3 tane üçlü trabzan yapmıştık. Buraya da 4 tane yapacağım son sıramı. 3, bu birinci trabzanım. 2, 3, 4 tane bu tarafa yaptım. Araya bir zincir çektim. Aynı deliğe 4 tane de bu tarafa yapacağım. Sanki zincirin içerisinde 4 tane olmayacakmış gibi hissedeceksiniz ama olur, hiç merak etmeyin. 3, 4. Gördüğünüz gibi 4 bu tarafta, 4 bu tarafta, arada bir zincir. Şimdi başını doluyorum. Diğer V'nin içerisine aynı işleme devam ediyorum. 4 tane bu tarafa. 2, 3, 4. Bir zincir çektim. 1, 2, 3, 4. Bu tarafı da tamam. Aynen bu şekilde bu sıramı da bitireceğim. Evet, bu sırayı da tamamladım. Yandaki 3 zincir çekmiştik. O 3 zincirin tepesine batıyorum. Çıkarıyorum. Ve şöyle bir kaydırmayla birleştiriyorum. Bir tane de zincir çekip koparıyorum. Ben 6 sırada tamamladım. Siz daha uzun olsun istiyorsanız, elinizin üzerinde daha çok dökük bir şekilde dursun istiyorsanız 7 sırada yapabilirsiniz. 7 sıra yaparsanız eğer yine 7. sırayı 4-4 yapın. Çünkü artık 5'e geçmeyin. 5'e geçtiğiniz zaman çok fazla marullanma olur. O da güzel durmaz. İpimi de şuradan aralardan geçirerek saklıyorum, gizliyorum. Kesiyorum makasla. Evet. Bu şekilde oldu. Sonra bu kısmı düzeltiyoruz. Gördüğünüz gibi benim burada bir tane yer gözüküyor. Siz işte dediğim gibi daha fazla istiyorsanız daha uzun yapabilirsiniz burayı. Bu şekilde eldivenimizi tamamladık. Ben şuraya bir tane bir inci dikeceğim. O şekilde bitireceğim. Evet, ben evde varmış bir inci. Onu diktim. Şurada deliklerinden ipliği geçirerek sonra buradan çıkarttım. İsterseniz silikonla da yapıştırabilirsiniz. Ya da buraya bir kurdale yapabilirsiniz. Değişik zincir çekip fiyonk gibi yapabilirsiniz. Bunlar artık sizin zevkinize kalmış. Eldivenimiz bu şekilde tamamlandı. Evet, ben diğer eldivenimi de tamamladım. Dediğim gibi şuralarına birer evde olan incilerden diktim. Bunların hepsi benim evde olan iplerimdendi. 1,5 saatte falan da tamamladım iki eldiveni de. Yapımı çok kolay, çok da şık oldu. Dediğim gibi sizler isterseniz şu kısmı buradan daha fazla gözüksün isterseniz bir sıra daha artırabilirsiniz.
Çok şık, çok güzel bir eldiven oldu.